Herkese yeniden merhabalar. Stüdyo 2 Küçük Sevgi'ye hoş geldiniz. Bundan önceki videomuzda bu görmüş olduğunuz sevimli zürafamızın ilk kısmını örmüştük. Kollarını, başını, boynuzlarını ve kulaklarını örerek o kısımları tamamlamıştık. Eğer kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız o parçaları örmek için yukarıdaki linki tıklayarak zürafamızın birinci videosuna göz atabilirsiniz. Eğer zaten bu kısımları ördüyseniz şimdi gövdesini örmeye devam edeceğiz ve zürafamızı bu videoda tamamen örerek bitirmiş olacağız. Gövdeyi örmeye ayaklardan başlayacağız. Kahverengi ipimizle başlıyoruz ve şöyle bir sihirli halka oluşturuyoruz. Sihirli halkanın içerisine 5 tane sık iğne yapıyoruz. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. İkinci sırada her sık iğnenin içerisine 2'şer tane yaparak artırmış oluyoruz. Evet, böylece ikinci sırada ilmek sayımız 10'a çıkmış oldu. Üçüncü sırada artırma yapmıyoruz. Her sık iğnenin içerisine birer tane sık iğne yaparak toplam 10 tane sık iğne örüyoruz. Yine içe doğru kıvrılıyor, o yüzden biz onu şöyle dışarıya doğru çevireceğiz. Böylece minik patisi oluşmuş oldu. Şimdi ana gövde rengine geçebiliriz. Bunun için renk değişimi yapıyoruz. Evet, yeni rengimize geçtikten sonra da 4. sıradan 8. sıranın sonuna kadar, yani toplam 5 sıra boyunca her sırada 10'ar tane sık iğne örerek ilerlemiş olacağız. Şöyle sık iğnelerimizi yapmaya başlayalım. Şu şekilde klasik geçişle de tamamlayabiliriz ya da burunda uyguladığımız yöntemi de uygulayabilirsiniz burada. Tamamen sizin kendi arzunuza kalmış. Ben şöyle klasik geçişle örmüş olacağım. Yani şu şekilde olacak görüntüsü. Şimdi 5 sıra boyunca bu sarı iple örelim. Evet, gövde rengine geçtikten sonra 5 sıra örmüş olduk. Yani toplamda 8 sırayı tamamlamış olduk. Şimdi burada bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve ipimizi çok da uzun bırakmaya gerek yok. Şöyle keserek çekiyoruz. Böylece ilk ayağı tamamlamış olduk. Aynısından bir tane daha yapıyoruz. Fakat bu kez ipimizi kesmiyoruz. Onunla örmeye devam edeceğiz. Evet, aynı şekilde ikinci ayağı da örmüş olduk. Fakat bu kez ipimizi kesmedik. Şimdi iki ayağı birbirine ekleyerek gövdeyi örmeye devam edeceğiz. 6 tane zincir çekiyoruz. Ve diğer ayakla birleştireceğiz. Bakın şu renk değişim noktasının içe gelmesini istiyoruz. O yüzden şöyle tam şu noktalardan birleştirmiş olacağız. Bu sık iğne yaptığımız yerden itibaren birleştiriyoruz. Ve birinci sık iğneyi yaptık. Böylece iki ayak birbirine eklenmiş oldu. Şimdi bu ilk ördüğümüz ayakta bir tane sık iğne yapmıştık. Bunu 10'a tamamlıyoruz. Toplam 10 tane sık iğne örmüş oluyoruz orada. Bu ilk ayaktaki ipin de üzerine birkaç sık iğne örmüş oluyoruz. Böylece daha güvenli oluyor. Kalan kısmını kesebilirsiniz ya da içine gizleyebilirsiniz. Fark etmez. Bu kalan iplerin üzerine daima örüyoruz ki daha sonra onları saklamak herhangi bir işlem gerektirmesin diye. Evet, ilk ayağa toplam 10 tane sık iğne örmüş olduk ve şimdi zincire geldik. Bu zincirin üzerine 6 tane sık iğne yapacağız. Örerken zincirin şöyle sadece tek kanatlarını kullanıyoruz. O zaman daha kolay oluyor. Şuraya birinci sık iğnemizi yapıyoruz. Diğer zincire ikinciyi, bu şekilde 6 tane zincirin üzerine 6 tane sık iğne yapıyoruz ve diğer ayağın olduğu noktaya doğru ilerlemiş oluyoruz. Şöyle 6 zincirin üzerine 6 tane sık iğne yaptık ve bakın bu ayağa gelmiş olduk. Şimdi bu ayakta da yine örmeye devam ediyoruz. 10 tane sık iğne öreceğiz. Şöyle birinciyi ördük. 10'a tamamlıyoruz sık iğnelerimizi. Evet, ikinci ayakta da 10 sık iğne örmüş olduk ve şöyle bir görüntü var elimizde. Az önce zincirlerin tek kanatlarına batmıştık. Şimdi de diğer taraflarına, şu noktalara batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz.
6 zinciri üzerine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Böylece iki ayağı birbirine eklemiş olduk ve bakın şöyle bir görüntü oluşmuş oldu. Toplamda 32 tane sık iğneye ulaşmış olmalıyız. Gövdenin ikinci sırasına geçerken yine bir parça iple sıra başlangıcını takip edeceğiz. İkinci sırada uygulayacağımız formül şu şekilde. Öncelikle bir tane arttırma yapıyoruz. Şu ilk yaptığımız ayaktaki sık iğne vardı. Oraya yapıyoruz. Buraya bir tane arttırma yaptık. 8 tane sık iğne yapıyoruz. 8 tane sık iğne yaptık. Şimdi bir tane daha arttırma yapıyoruz. Bu yaptığımız arttırma bakın ayağın şöyle bitim noktası. Yani ayağın başlangıcına, sıranın başlangıcına bir arttırma, 8 sık iğne ördük. Bir arttırma daha yapınca bu bacak tamamlanmış oldu. Şimdi 6 tane sık iğne örüyoruz. Bu az önce zincirin üzerine yapmıştık. Sık iğneleri onların üzerine denk geliyor tam olarak. Şu ara geçişi tamamladık ve diğer ayağa gelmiş olduk. Yine aynısını uyguluyoruz. Yani bir tane arttırma yapıyoruz. 8 tane sık iğne örüyoruz. 8 sık iğneyi örünce şu ayağın bitim noktasına gelmiş oluyoruz. Buraya bir tane daha arttırma yapıyoruz. Ve kalan 6 sık iğneye 6 tane sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Böylece gövdenin ikinci sırasında toplam 36 tane sık iğne örmüş olduk. Ayakların başlangıcında ve bitişinde şurada bir tane, karşısında 2, 3 ve 4 toplam 4 noktada da arttırma yapmış olduk. Şimdi 8 sıra boyunca herhangi bir arttırma yapmadan her sırada 36 sık iğne örerek ilerlemiş olacağız. 3. sıradan 10. sıraya kadar toplam 36'şar sık iğne örüyoruz. Evet, toplam 8 sıra boyunca 36'şer tane sık iğne örmüş olduk. Şimdi 11. sıraya geldik. 11. sırada eksiltme yapacağız. Şöyle ipimizi alalım. Bu sırada uygulayacağımız formül 7 tane sık iğne yapacağız ve eksilteceğiz. Bunu sıranın sonuna kadar 4 kere uygulamış olacağız. Şimdi 7 tane sık iğnemizi yapalım. Evet, 7 tane sık iğneyi ördük ve gizli eksiltme ile şöyle ön ilmekleri alarak bir tane eksiltme yapıyoruz. Bunu sıranın sonuna kadar 3 kere daha tekrarlıyoruz. 7 sık iğne yapacağız ve eksilteceğiz. Evet, 11. sırayı tamamladığımızda toplam 32 sık iğneye düşmüş olmalıyız. Şimdi 12, 13, 14 ve 15. sıralarda yani 4 sıra boyunca eksiltme yapmayacağız. Her sırada 32 sık iğne örerek 4 sıra boyunca ilerleyeceğiz. Evet, 15. sıranın sonuna geldiğimizde şöyle bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi 16. sırada tekrar eksiltme yapacağız. Bu sırada uygulayacağımız formül 6 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar bunu 4 kere tekrarlamış olacağız. Şimdi 6 sık iğne yapıyoruz ve eksiltiyoruz. Evet, 16. sırayı tamamladığımızda ilmek sayımız 28'e düşmüş oldu. Şimdi 17 ve 18. sıralarda 2 sıra boyunca eksiltme yapmayacağız. Her sırada 28 sık iğne örerek 2 sıra boyunca ilerleyeceğiz. Evet, 2 sırayı tamamladık. Şimdi geldik 19. sıraya. Bu sırada uygulayacağımız formül 5 sık iğne yapacağız, eksilteceğiz. Bunu sıranın sonuna kadar 4 kere uygulamış olacağız. Şimdi 5 sık iğne yapıyoruz ve eksiltiyoruz. Evet, 19. sırayı tamamladığımızda ilmek sayımız 24'e düşmüş olmalı. Şimdi 20. sırada eksiltme yapmayacağız. Her sık iğnenin içerisine birer tane sık iğne yaparak toplam 24 tane sık iğne öreceğiz. Evet, 20. sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi bu aşamadayken biraz dolduralım. Çünkü daha fazla kapandığında doldurmak zor oluyor. Özellikle şu ayakları sıkı sıkıya doldurmamız çok önemli. Bunun için isterseniz tığınızın arkasından yardım alabilirsiniz. Ama o zaman tığlarda zamanla gevşeme olabiliyor. Bunun için herhangi bir cımbız ya da bambu çubukları kullanabilirsiniz. Oyuncağımızın özellikle şu kısımlarına sıkı sıkıya doldurarak ittirmemiz gerekiyor elyafı. Şimdi güzelce dolduralım.
aşamada oyuncağımızı güzelce dolduruyoruz. Tabi burada tamamen sizin arzunuza bağlı. Eğer yumuşak bir oyuncak istiyorsanız daha az doldurabilirsiniz. Ben genellikle sıkı doldurulmuş sert oyuncakları seviyorum. Çünkü çocuklar oynadıkça zamanla yumuşuyorlar. Bundan dolayı sıkı sıkıya seviyorum. Siz eğer yumuşak seviyorsanız biraz daha az doldurabilirsiniz. Şöyle ittirdiğimizde artık elyaf almayacak noktaya gelene kadar güzelce doldurmuş olduk. Şimdi örmeye devam edebiliriz. En son 20. sırayı örmüştük. Şimdi 21. sıradan devam edeceğiz. 21. sırada uygulayacağımız formül 4 sık iğne yapacağız ve eksilteceğiz. Sıranın sonuna kadar bunu 4 kere uygulamış olacağız. Evet, 21. sıranın sonunda ilmek sayımız 20'ye düşmüş oldu. Şimdi zürafanın boyun kısmına geldik. Bundan sonra eksiltme yapmayacağız ve direkt her sırada 20 sık iğne örerek toplam 8 sıra boyunca öreceğiz. Yani 22. sıradan 29. sıraya kadar 8 sıra örmüş olacağız. Eğer siz boynunun biraz daha uzun olmasını istiyorsanız bu sıra sayısını 9'a ya da 10'a da çıkartabilirsiniz. Şimdi her sırada 20'şer sık iğne örerek ilerleyelim. Evet, 8 sıra boyun kısmını örmüş olduk. Dediğim gibi sizler isterseniz biraz daha uzun ya da biraz daha kısa tercih edebilirsiniz. Şimdi 30. sıraya başlıyoruz. 30. sırada 16 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, 16 sık iğne yapmış olduk ve şöyle şu noktaya gelmiş olduk. Yani en kenardaki sık iğneden bir öncesine kadar gelmiş olduk. Eğer sizin ördüğünüz ilmek sayıları buraya kadar ulaşmadıysa tamamlayabilir ya da sökebilirsiniz. Yani en kenardan bir sık iğne geride olmamız gerekiyor. Şimdi bu aşamada kafayı dikerken kolaylık olması açısından birazcık yükseklik vermeye çalışacağız. Buraya tekli trabzanlar öreceğiz. Şu görmüş olduğunuz yükseklikleri. Bundan dolayı şöyle tam bu aşamaya kadar geleceğiz ve burada tekli trabzanlarımızı yapmaya başlayacağız. Öncelikle bu sıranın sonuna kadar 4 tane tekli trabzan yapmış olalım. Tekli trabzanları şu şekilde yapıyoruz. İpimizi doluyoruz. Sık iğne yapacak gibi tığımızı batırıp ipi alıyoruz. Tığımızda şu anda 3 tane ip var. Hepsini bir kere de çekmiş oluyoruz. Bir tane daha yapalım beraber. Tığa ipi doladık. İlmeğin içinden geçirip aldık. Tığımızda şu an 3 tane sık iğne var. İpi dolayıp hepsini birden topluyoruz. Bu şekilde 2 tane tekli trabzanımızı yapmış olduk. 3.'yü yaptık ve 4.'yü yaptık. Böylece bu sırayı tamamladık ve şöyle arka tarafa doğru geçmiş olduk. Şimdi burada tekli trabzanlarımızı örerek simetrik olacak şekilde şu noktaya kadar ilerlememiz gerekiyor. Benim ördüğüm zürafanın üzerinde 9 tane daha yaparsam oraya ulaşmış olacağım. Şimdi 9 tane tekli trabzan yapıyoruz. Evet, benim zürafamda 9 tane tekli trabzan yaptık. Şöyle ikiye katladığımızda yan kısma gelenden sonra bir tane daha örmüş olduk. Tıpkı burada yaptığımız gibi, yani yan taraftan bir öncesinde başlamıştık. Dolayısıyla burada da simetrik olması için yan taraftan bir sonrakine kadar tekli trabzanlarımızı yapmış olduk ve böylelikle zürafamızın boynunu da örme işlemini tamamlamış olduk. Bir tane ilmek kaydırma yaparak bitireceğiz. Şöyle tığımızı sıradaki ilmeğin içine batırıp ipi alıyoruz ve hiç dolamadan hemen mevcut ilmeğin içinden geçiriyoruz. Böylece ilmek kaydırmayı yapmış olduk ve şimdi artık ipimizi kesebiliriz. Kafayı dikmek için ipi kullanacağız. O yüzden birazcık uzun bırakarak kesiyoruz. Şöyle tığımızı çekerek burayı tamamen bitirmiş oluyoruz. Evet, zürafamızın boynundaki şu boşluğu da güzelce dolduruyoruz ve ondan sonra kafasını dikmeye başlayacağız. Evet, güzelce doldurmuş olduk ve şimdi kafasını dikeceğimiz yere ayarlıyoruz. Şu boyun kısmına yapmış olduğumuz yükseklik kafanın daha iyi oturmasını sağlayacak. Şöyle şu şekilde ayarlamış olacağız. Şimdi kafayı arzu ettiğiniz gibi dikebilirsiniz. Ben şöyle ayarlıyorum görünüşünü. Şu şekilde iyi zannediyorum ve iğneyle önce güzelce sabitliyoruz. Evet, kafayı birkaç noktada şöyle iğneyle sabitlemiş olduk. Ben tam olarak yerleştirdiğim noktayı da şöyle göstermiş olayım. Turuncuyla başladığımız yerden itibaren 1, 2, 3, 4. sıraya şöyle sabitlemiş oldum. Ve yandan da şu şekilde görünüyor. Şimdi kafayı buraya dikiyoruz. Amigurimilerimizin
Güzel olmasının bir püf noktası da dikişlerinin oldukça düzgün olması. Aslında basit bir şekilde dikiyoruz. Özellikle böyle minik oyuncaklarda ince ve küçük bir iğne tercih edersek işimiz daha kolay oluyor. Ucunun da küt olması bizim ilmeklerin arasına girmemizi engelleyecek. Şimdi şöyle yapıyoruz. İğnemizle tam ipliğin denk geldiği noktada bir tane kafadaki ilmekten şu şekilde iğnemizi geçiriyoruz. Bir tane tam ipimizin çıktığı yerden ilmekten geçiriyoruz ve yanından şöyle çıkış yapıyoruz. Bu şekilde bir kafadan bir gövdeden olacak şekilde dikişimizi gerçekleştireceğiz. Burada ne kadar sık ilmeklerin arasına girip çıkarsak o kadar düzgün bir görüntü oluşuyor. Yani hiçbir ilmeği atlamadan en son çıktığımız yerden tekrar girerek şöyle bir gövdeden bir kafadan şeklinde dikmiş oluyoruz. Şimdi neredeyse kafayı tamamlayacağız. Ama şu noktada boyunda hafif bir yumuşaklık hissediyorum ve tam kapatmadan önce şurada kalan bu minik açıklıktan son kez biraz daha elyaf dolduruyorum ve o şekilde kapatıyorum. Sizler arzu ettiğiniz kadar sıkı olacak şekilde orayı doldurabilirsiniz. Evet, zürafamızın boynunu şöyle bu sıra boyunca dikmiş olduk. Burada önemli olan kafasının sallanmaması gerekiyor. Eğer her ilmekten iğneyi geçirdiyseniz muhtemelen sallanmayacaktır. Ama size çok güvenli gelmiyorsa ya da bu kafa burada sallanıyorsa o zaman aynı şekilde az önce girmediğiniz ilmekler varsa mümkünse onlardan girerek bir kere daha dikebilirsiniz. Böylece daha da sağlam olacaktır. Benimki her ilmekten geçirdiğim için şu an çok da sallanmıyor. Bu yüzden bu haliyle bırakacağım. Ama son olarak birkaç noktadan daha ben de geçirerek sağlamlaştırmış olacağım. Ve bu kalan ipimizi de aralardan geçirerek gizliyoruz ve sonra da kesiyoruz. Evet, şimdi zulunun kollarına dikmiş olacağız. Kolları daha önceden hazırlamıştık zaten. Kolları 26. ile 27. sıranın arasına takmış olacağız. Yani şöyle ayaklardan itibaren sayacağız. 26 ve 27. sıranın arasını belirlemiş oluyoruz. Şöyle şurası oluyor 26 ve 27'nin arası. Siz isterseniz daha aşağıya ya da daha yukarıya da dikebilirsiniz. Şöyle boyuna yakın olsun da isteyebilirsiniz. Ben şurada olmasını istiyorum. O yüzden 26 ve 27'nin arasına takacağız. Burada bir püf noktası kolların havada kalmaması için biliyorsunuz en sonunda sık iğne yaparak kapatmıştık. Bu sık iğneleri şöyle gövdeye dönük bir şekilde eğer takarsak o zaman kollar havada olmuyor. Şu şekilde sık iğneler bize bakacak şekilde takarsak böyle kollar havaya kalkmış oluyor biraz. Nasıl bir görüntü istiyorsanız ona göre takabilirsiniz. Ben gövdeye doğru olmasını istiyorum. O yüzden şu şekilde takacağım. İğne ile yerlerini sabitliyoruz ve diğer kolu da aynı şekilde iğne ile sabitliyoruz. Şu şekilde kolları dikeceğimiz yeri iğne ile belirlemiş olduk ve az önce kafada yaptığımız gibi bir gövdeden bir koldan ipimizi geçirerek dikiyoruz. Eğer oyuncağı küçük bir çocuk için hazırlıyorsanız bu dikiş yerlerini birkaç kere üzerinden geçmenizi tavsiye ederim. Çünkü onlar çekiştirmeyi seviyorlar. Bakın şöyle bir kere çektiğimizde biraz sağlam olmuyor gibi geliyor bana. O yüzden ben bu ilmeklerin içinden ikinci kere geçmiş olacağım. Ve şimdi sıra geldi kulakları ve boynuzları dikmeye. Kulakları daha önce hazırlamıştık ve şu şekilde dikebileceğimiz hale kadar getirmiştik zaten. Gözlerin bitiminden 1, 2, 3, 4. sıraya şu noktaya
kulakları dikmiş olacağız. Yine tamamen sizin kendi zevkinize göre nasıl daha sevimli olacağını düşünüyorsanız o noktalara kulakları dikebilirsiniz. Şöyle tam 4. sırayı ayarlamak istiyorum ben. Evet, kulakları bu şekilde ayarlamış olduk 4. sıraya. Ama boynuzların da nasıl olacağını merak ediyorsak onları da şöyle yerleştirebiliriz. Bu arada eğer sizin boynuzlarınız bu şekilde dik durmuyorsa içlerini birazcık doldurabilirsiniz. Benim kullandığım ip oldukça sert olduğu için dik duruyorlar zaten. Kulakları taktığım sıranın hemen bir arkasına, bakın şu sıraya boynuzları da yerleştiriyorum. Evet, bittiğinde şöyle bir görüntü olacak. Bence çok sevimli. O yüzden kulakların yerini beğendim. Sizler tamamen kendi arzunuza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi boynuzları şöyle çıkarıp kulakları yine kolları diktiğimiz yöntemle dikiyoruz. Evet, Zulu'nun kulaklarını, boynuzlarını ve kollarını dikmiş olduk. Şimdi ona şuraya minik birazcık saç ekmek istiyorum. Bakın şöyle, buna da yapmıştım. Aynısını Zulu'ya da yapmak istiyorum. Şuraya birkaç tel saç yapalım şimdi beraber. Yine kahverengi ipi kullanmak istiyorum. Şöyle yaklaşık 2,5-3 santim kadar uzunlukta parçalar kesiyorum. Bu aşamada tamamen sizin istediğiniz yoğunluğa bağlı ekeceğiniz saçlar. Ben şöyle ikiye katladığımda şöyle görünmesini istiyorum. O yüzden 4 parça kesmiş oldum. Şimdi bunları ikişer ikişer takacağım ve sonra da kısaltacağım. Şu şekilde takıyorum. Bu kestiğim 2 parça ipi ikiye katlıyorum. Şöyle görünüyor. Ve bunu tığ yardımıyla tam şu tepede olmasını istediğim yere bir ilmekle sabitlemiş olacağım. Şu noktaya tığımı geçiriyorum. Şöyle. Ve bu iki ipin ortasından geçiriyorum. Şöyle tamamen çekmiyorum. Kat ayrıldı. Evet. Şu şekilde tamamen çekmiyorum ve bu ipi de dolayarak üzerinden bunun içinden geçiriyorum. Şöyle çektiğimde oraya bir düğüm atmış olduk aslında. Şöyle sıkıştırarak sabitliyorum. Şimdi bu iplere de aynısını yapacağım. Eğer sizin için zor oluyorsa biraz daha uzun bırakabilirsiniz bu ipleri. Belki o şekilde daha kolay olur. Bu ipleri bu ilk taktığım yerin hemen bir önündeki ilmeğin içerisinden tığ geçiriyorum. Şöyle ipleri aldım ve bu tarafa geçiriyorum. Sonra da bu ipleri tekrar tığa dolayarak ilmeğin içinden geçiriyorum. Evet, böylece bakın şurada şöyle saçlar oluşmuş oldu. Güzelce onları çekerek sıkıştırıyorum düğümü. Ve boylarını kısaltarak saç gibi görünmesini sağlıyorum. Evet, siz buraya istediğiniz şekillerde saç ekimi yapabilirsiniz. İsterseniz biraz daha uzun kıvırcık şekilde görünecek gibi ipleri takabilirsiniz. İsterseniz hiç yapmaya da bilirsiniz. Ama şöyle
sevimli olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden birkaç tel araya saç ekmiş olduk. Şimdi Zulu'nun üzerindeki minik beneklerden örmüş olacağız. Bu benekleri isterseniz renkli yapabilirsiniz. Fakat ben sade bir görüntü istiyorum. Bu yüzden aynı kahverenginin tonunda, bu boynuzlarda ve ayakta kullandığımız kahverenginin tonunda benekleri öreceğiz Zulu'ya. Benekleri yapmak için bir sihirli halka oluşturuyoruz ve sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. İpini çekerek sihirli halkamızı kapatıyoruz. Ve ikinci sırada da her bir sık iğnenin içerisine birer tane artırma yapıyoruz. Yani toplam 6 tane artırma yaparak ilmek sayımızı 12'ye çıkartıyoruz. Evet, şu şekilde bir daire oluşturmuş olduk. Dikmek için birazcık uzun bırakarak kesiyoruz. Tığımızı çekiyoruz ve şu şekilde ilk beneğimizi oluşturmuş olduk. Kaç tane benek istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Şöyle gövde üzerinde 2-3 noktaya bu beneklerden dikmiş olacağız. Ben 3 tane kullanacağım. Diğerlerini de hazırlıyorum şimdi. Evet, şöyle 3 tane benek hazırlamış oldum ben. Beneklerimizi ördükten sonra dikmeden önce küçük bir işlem yapacağız. Bunun daha net görülebilmesi için ben şöyle farklı renkte göstermiş olacağım. Az önce verdiğim tarife göre bu renkte de bir benek örmüş oldum. Bakın şu an şöyle tam bir daire gibi görünmüyor. Bunu nasıl tam daire görünümüne kavuşturacağız onu göstermiş olayım. Kalan ipimizi iğneye takıyoruz ve iğne ile sıradaki sık iğnenin içerisinden şu şekilde iğnemizi geçiriyoruz. Ve sonra ipimizin çıktığı, bakın şurada ipimizin çıktığı şuraya iğnemizi tekrar geçiriyoruz ve şöyle hafifçe çekerek onu yuvarlak hale getiriyoruz. Sonra da bu kalan ipi şöyle arkadan batırıyoruz. Ve şu noktadan çıkarttığımızda hem yuvarlak bir görüntü oluşuyor hem de artık dikmeye hazır oluyor. Şu şekilde tüm yuvarlakları o şekilde ayarlamış oldum ben. Mesela şu bizim açık renkli zürafanın üzerine diktiğimizi varsayalım. Şu şekilde dikmiş oluyoruz. İsterseniz beneklerin dikişini de bu zürafa üzerinde göstereyim. Biraz daha açık olacak. Öncesinde beneklerin yerlerini güzelce ayarlamış oluyoruz. Mesela biz 3 tane yapmış olduk bu zürafa için. İğne ile yerlerini sabitliyoruz. Bu tamamen sizin kendi zevkinize kalmış. Nasıl görünmesini istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz 4 tane benek de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Ben şu şekilde 3 tane benek diye düşünmüştüm. Belki şuraya boyun bölgesine bir tane daha yapılabilir. Burada olduğu gibi. Şimdi benekleri nasıl dikeceğiz? Benekleri kulakları ya da boynuzları diktiğimiz yönteme çok benzer bir şekilde dikiyoruz aslında. Şöyle sabitleyeyim dikişimiz daha kolay olsun diye. Şöyle yapıyoruz. Biz iğne ile ipimizi zaten yukarıya doğru çıkartmış olduk. Her bir sık iğnenin içerisinden geçmeye çalışacağız. Şimdi iğnemizi sık iğnenin içerisinden batırıyoruz ve tam olarak gövdede nereye denk geliyorsa oradaki ilmekten şu şekilde bir tane geçirmiş oluyoruz. Yani tam olarak şuraya denk gelecek, oradan geçiriyoruz. Sonra hemen yanındaki sık iğnenin içerisinden bu kez alttan üste doğru iğnemizi geçirmiş oluyoruz. Ve bakın şöyle bir görüntü oluşuyor. İpimizin çıktığı sık iğnede üstten alta doğru iğnemizi şöyle beneğimizin içinden geçiriyoruz önce. Aynı anda gövdeye takmıyorum ben. Çünkü tam olarak nereye denk geleceğini öngöremeyebiliriz. Bakın şöyle gövdeye doğru yaklaştırdığımızda nereye denk geliyor? Tam şuraya denk geliyor. Burada bir sık iğneden iğnemizi geçiriyoruz. Şimdi son battığımız sık iğnenin yanındakinden iğnemizi alttan yukarıya doğru çıkartmış oluyoruz. Ve hemen yanına bir sonrakine üstten alta doğru iğnemizi takıyoruz. Bakın şu şekilde oldukça düzgün görünüyor. Yine gövdeden iğnemizi geçiriyoruz. Ve sıradaki sık iğnemizin alttan üste doğru içinden geçiriyoruz. Bu şekilde yaptığımızda her bir sık iğnenin içinden de geçersek eğer oldukça düzgün bir dikişimiz olmuş oluyor.
Şöyle gövdeden de geçirelim. Artık bunu çıkarabiliriz. Bakın bu şekilde bu dairenin etrafını tamamen bu yöntemle dikmiş olacağız. Mutlaka her bir sık iğnenin içerisinden geçtiğimize emin olalım. Hem sağlamlığı açısından hem de düzgün görünmesi açısından bu oldukça önemli. Evet, şöyle ilk başladığımız noktaya kadar dönerek örmüş olduk. Bakın şöyle bir görüntüsü var. O yuvarlaklığı kaybetmemiş oluyoruz. Hem de her sık iğnenin içinden geçtiğimiz için oldukça sağlam oluyor. Şimdi bu ipimizi beneğin üzerinde herhangi bir noktadan geçiriyoruz ve zürafanın arka kısmından geçirerek kesiyoruz. Bu renklerde de oldukça sevimli oldu. Şimdi ben şu zürafamızın da beneklerini dikiyorum aynı yöntemle. Bu arada siz de beneklerinizi dikip tamamlamış olursunuz ve son olarak zürafamızın kuyruğunu yaparak bitireceğiz. Evet, kahverengi benekleri de dikmiş oldum. İsterseniz üçlü ya da dörtlü benekleri hazırlayabilirsiniz sizler de. Şimdi sıra geldi zulumuzun kuyruğunu yapmaya. Kuyrukta ben kahverengi ip kullanacağım. Ucundaki püsküller de krem renkli olsun istiyorum. Kahverengi ipimizle 10 tane zincir çekeceğiz. Sadece başlangıcı şöyle birazcık fazla bırakıyorum ki iğne ile gizlerken kolay olsun diye. Bir tane başlangıç ilmeği oluşturuyoruz ve 10 tane zincir çekiyoruz. Şöyle 10 tane zinciri çekmiş olduk. Yine birazcık uzun bırakarak kesiyoruz. Bu uzun bıraktığımız yerler dikişte ya da ipi gizlemekte işimize yarayacak. Şimdi bu bitirdiğimiz noktadan iğneye takıyoruz. Ve arka kısımda şöyle yaklaşık olarak şu noktaya, şöyle şu noktaya dikiyoruz. Diktikten sonra aralardan geçirerek ipimizi kesiyoruz. Kuyruğu sabitlemiş olduk. İsterseniz buradan direkt çok minik bir parça bırakarak kesip kuyruğu bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ama ben ucuna krem rengi püsküller takacağım. Onun için şöyle 3 tane ya da 4 tane, tamamen sizin zevkinize kalmış, yaklaşık 4-5 santim uzunluğunda şöyle ipler hazırlıyorum. Ve tıpkı saçında yaptığımız gibi şu ilk zincirin içerisine bunu sabitlemiş oluyoruz. Şu şekilde geçirmiş olduk ve tığın içerisinden bu iplerin hepsini geçirerek şöyle bir püskül oluşturuyoruz. Ve son olarak bu kalan ipi de bu zincirin içine iğne ile gizliyoruz. Evet, şöyle bir kuyruk olmuş oldu. İsterseniz kahverengi püskül de yapabilirsiniz. Beyaz birazcık açık renk kaldı sanki ama ben farklı görünsün istedim. Böyle orijinal bir şey oldu. Evet, sevimli zürafamız Zulu'yu tamamlamış olduk. Umarım sizler de örerken keyif almışsınızdır. Örme aşamaları gerçekten çok kolaydı. Belki dikiş kısmında birazcık bizi zorlamış olabilir. Fakat her bir detayıyla oldukça sevimli oldu. İsterseniz hediye olarak, isterseniz kendiniz için ya da satış amacıyla çeşitli platformlarda yayınlamak üzere Zulu'yu örebilirsiniz. Tekrardan ellerinize sağlık diyorum. Videoda bana eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bundan sonra öreceğimiz oyuncaklarla ilgili eğer talebiniz varsa yorumlar kısmına yazarsanız onları da mutlaka göz önünde bulunduruyorum. Hepinize sağlıklı, keyifli, bol örgü dolu günler dilerim. Şimdi Zulu ile oynama zamanı. Belki sizler de Zulu'yu ördükten sonra hangi oyuncağa geçeceğinize karar vermek için oynatma listelerime göz atabilirsiniz. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.